Merhaba değerli dostlar, ben Doktor Gökseler. Bugün yine toplumda çok sık görülen ama çoğu zaman mide yanması veya kalp ağrısı ile karıştırılan halk arasında mide fıtığı olarak bilinen hiatal hernileri konuşacağız. Göğüs kafesimizde bitmeyen bir yanma, ağza gelen acı su veya bazen çarpıntı hissiyle kendini gösteren bu durumu cerrahi ve tıbbi tüm detaylarıyla masaya yatıralım. Öncelikle bu fıtığın anatomisini anlamak çok önemli. Karın boşluğumuz ile göğüs boşluğumuzu birbirinden ayıran, nefes almamızı sağlayan dev bir kas tabakası vardır. Biz buna diyafram diyoruz. Yemek borumuz bu kasın ortasındaki küçük bir delikten geçerek mideye ulaşır. Bu deliğe tıpta hiatus adı verilir. Normalde midenin tamamı karın boşluğunda olmalıdır. Ancak bu delik genişlerse veya gevşerse midenin üst kısmı bir balon gibi göğüs boşluğuna doğru kayar. İşte biz bu duruma hiatal herni diyoruz. Etiyolojiye, yani bu fıtığın neden oluştuğuna baktığımızda genellikle diyafram kasındaki zayıflık ve karın içi basıncındaki artışın el ele verdiğini görüyoruz. Yaşlandıkça dokuların esnekliğini kaybetmesi doğal bir süreçtir. Ancak aşırı kilo, sürekli ağır kaldırmak, kronik öksürük krizleri veya şiddetli kusmalar bu deliği zorlayarak genişletir. Bazı insanlar ise genetik olarak bu kas yapısının zayıf olmasıyla dünyaya gelirler. Belirtiler söz konusu olduğunda hiatal herni tam bir taklitçidir. En klasik belirtisi gastroözofageal reflü, yani mide asidinin yemek borusuna geri kaçmasıdır. Hasta göğüs kemiğinin arkasında yanma hisseder. Biz buna pirozis diyoruz. Yemeklerden sonra eğilince veya gece yatınca ağza acı, ekşi su gelmesi, regürjitasyon, yutma güçlüğü ve bazen de sanki kalp krizi geçiriyormuşçasına göğüs ağrısı hissedilebilir. Hatta mide göğüs kafesine çok baskı yaparsa nefes darlığı ve çarpıntı bile görülebilir. Biz hiatal hernileri türlerine göre ayırıyoruz. En sık görülen tipi kayıcı, sliding tiptir. Mide yukarı aşağı hareket eder. Daha nadir ama daha tehlikeli olan ise paraözofageal tiptir. Bu tipte mide yemek borusunun yanından göğüs boşluğuna doğru fıtıklaşır ve orada sıkışıp kalma, kendi etrafında dönme riski taşır. Tanı basamaklarında yine dedektiflik araçlarımızı kullanıyoruz. Şikayetler üzerine genellikle ilk yaptığımız inceleme gastroskopidir. Endoskopi ile mideye girdiğimizde yemek borusu ile midenin birleştiği yerin yukarı kaydığını ve diyaframdaki o açıklığın genişlediğini çıplak gözle görürüz. Ayrıca ilaçlı mide filmi dediğimiz baryumlu yutma grafisiyle midenin anatomik pozisyonunu radyolojik olarak fotoğraflarız. Eğer ameliyat planlıyorsak yemek borusunun basıncını ölçen manometri gibi ileri testlere de başvururuz. Tedavi seçenekleri hastanın şikayetlerinin şiddetine göre değişir. Eğer fıtık küçükse ve sadece reflü yapıyorsa ilk adımımız yaşam tarzı değişikliği ve ilaç tedavisidir. Mide asidini baskılayan proton pompası inhibitörleri ile o bölgedeki yanmayı dindiririz. Ancak hastaya şu altın kuralları aşılarız. Kilo verilecek, az ve sık yemek yenecek, yatmadan en az 3 saat önce yemek kesilecek ve yatak başı 15 ile 20 santimetre yükseltilecek. Peki cerrahi ne zaman devreye girer? Eğer ilaçlara rağmen şikayetler geçmiyorsa, yemek borusunda ciddi hasarlar oluşmaya başladıysa veya fıtık çok büyük olup mideyi sıkıştırıyorsa cerrahi kaçınılmazdır. Bu ameliyata tıpta Nissen fundoplikasyonu diyoruz. Günümüzde bu işlemi tamamen laparoskopik, yani kapalı yöntemle yapıyoruz. Karnınızdaki küçük deliklerden girerek yukarı kaçan mideyi karın boşluğuna geri çekiyoruz. Ardından genişlemiş olan o deliği dikişlerle daraltıyoruz, hiatoplasti, ve midenin üst kısmını yemek borusunun etrafına bir manto gibi sararak doğal bir kapak mekanizması oluşturuyoruz. Takip süreci ameliyat sonrası oldukça önemlidir. İlk birkaç hafta sıvı ve yumuşak gıdalarla beslenmek dikişlerin zorlanmaması için hayati önem taşır. Başarılı bir ameliyat sonrası hastalarımız genellikle yıllardır kullandıkları mide ilaçlarını bırakır ve o meşhur göğüs yanmasından tamamen kurtulurlar. Sonuç olarak dostlar, her mide yanması sadece gastrit değildir. Eğer ilaç kullanmanıza rağmen geçmeyen, nefesinizi daraltan veya gece uykunuzdan uyandıran bir reflü probleminiz varsa altında hiatal herni gibi mekanik bir sorun yatıyor olabilir. Unutmayın, mekanik sorunlar eninde sonunda mekanik bir çözüm gerektirir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Mide fıtığı, reflü veya bu operasyonlarla ilgili merak ettiğiniz ne varsa yorumlar kısmında bana sorabilirsiniz. Eğer bu video kafanızdaki karışıklığı giderdiyse beğenmeyi, benzer şikayetleri olan sevdiklerinizle paylaşmayı ve sağlığın bilimsel rotasında kalmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, midenize huzur, vücudunuza sağlık dilerim. Hoşça kalın.